Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda da yüksek potansiyelli bir hisse senedi ile karşınızda olacağız. Yüksek potansiyelli hisse senedi ve yüksek potansiyelli altcoin video serimize devam ediyoruz. Artık eskisi gibi çok yüksek potansiyelli hisseler paylaşmayacağız. Daha makul, daha kısa vadeli yani daha kısa vadeli beklenebilir potansiyellerden bahsedeceğiz. Bu şekilde video serimize devam edeceğiz tabii ki. Artık çok yüksek potansiyelli altcoin'lerden ve hisselerden bahsetmeyecek olmamızın sebebi de sabırsızsınız, bekleyemiyorsunuz, yatırımcı olamıyorsunuz. Onun için de kitlemizin uzun yıllar bekleyecek bir potansiyeli olmadığı için, daha doğrusu o kadar profesyonel olmadığınız için daha kısa vadeli hisseler ve altcoin'ler paylaşacağız. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan teknik analizimize sağladığı öngörülerle ve tecrübelerimizle paylaşıyoruz videoları. Tabi bazen değinmek gerektiği için de, daha doğrusu değinmemizi istediğiniz için de temel verilere de değiniyoruz, hisse senetleri için özellikle. Analizimize geçmeden önce sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olmanız. Siz abone olurken de ben de hemen analizime başlıyorum. Evet, ne dedik? Potansiyeli olan bir hisse var şu an karşınızda. Tabi geçmiş videolardaki gibi küçük bir hisse senedi değil, yani sığ bir hisse senedi değil. Türk Telekom hepinizin bildiği, belki de çoğunuzun takip ettiği bir şirket. Onun analizini yapacağız. Onda bir potansiyel var, tamamlanmış bir formasyon var. O formasyonun hedefinin neresi olduğunu ve beklentimizi sizinle paylaşacağız. Şimdi burada aylık grafiğimizi açıyoruz ama günlük grafiğimize döneceğiz. Fakat size bir şey hatırlatmak istiyorum. Daha önce buna benzer grafikleri görmüştünüz. Benzeri hareketleri beklediğimiz hisse senedinin buna benzer hareketler yaptığını ve onda da beklentimizin bu şekilde olduğunu size göstermek istedim. O hisse senedimizin adı da Yeşil Yapı'ydı. Yeşil Yapı'nın analizini daha önce birçok defa paylaştık sizinle. Kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Onda da benzeri bir formasyon vardı, benzeri bir hareket vardı ve şu an o hisse senedinin bu hisse senedine göre nerede olduğunu sizinle paylaşacağız. Şimdi burada hatta önce o grafiğe bir dönelim, daha sonra bu grafiğe döneceğiz. Bu Türk Telekom grafiği, bir de Yeşil Yapı grafiğine bakalım. Aylık bir şekilde, aynı şekilde aylık grafiğinde şöyle açalım. Evet, analizini yaptığımız için bu çizimler duruyor. Hemen şunları kaldırıp sizinle birlikte bakalım. Bakın şurada gördüğünüz gibi şu yapıya dikkat edin. Şöyle hemen çizelim. Hatta daha öncesini de bir de şu alana dikkat edin. Bakın burada gördüğünüz gibi böyle bir hareket var. Türk Telekom'da aynı şekilde bir de bu grafiğe bakın. Gördüğünüz gibi birbirine benzer. Hatta toba formasyonu da sizinle çizelim. Şu şekilde sol omuz, baş, sağ omuz. Dibine doğru şöyle bir bakalım. Daha sonra diğer grafiğimize bakacağız. Şöyle açalım hatta burayı. Gördüğünüz gibi burada bir toba formasyonumuz var. Aynı şekilde Türk Telekom'da da gördüğünüz gibi hemen hemen aynısı. Şöyle sol omuz, baş, sağ omuz bir yapı var. Ve şu an Yeşil Yapıda biz şu alandayız. Bu alanlarda geziniyoruz. Gördüğünüz gibi birbirine benzer ve biz aynı hareketin burada da olacağını, daha doğrusu diğer hissemizde yani Yeşil Yapıda da olacağını düşünüyoruz. Grafikler birbirine çok benziyor. Size onu göstermek istedim ama biraz sonra daha farklı bir grafik ve formasyondan bahsedeceğiz. Şimdi şurayı kaldıralım. Evet, geçmişine baktığımızda şurada büyük bir çanağımız var. İlk önce ona bakalım. Şöyle hemen çizelim çanağımızı şu şekilde, hatta bir çanak kulp formasyonda diyebiliriz buna. Gördüğünüz gibi pembe ile gördüğünüz uzun vadeli aylık grafikte büyük bir çanak formasyonumuz var. Hatta bir toba formasyonu, hatta bir çanak kulp formasyonu. Bir de daha yakından bakalım. Çanağı şöyle kaldıralım. Yeşil Yapıda olduğu gibi de burada gördüğünüz gibi sol omuz, baş, sağ omuzlu bir toba formasyonumuz var. Onu da sizinle hemen çizelim. Yükselen bir tobu diyoruz. Yani fark etmiyor, yükselen, düşen ya da normal tobu hiç fark etmez. Bu aylık bir grafik. Biraz sonra günlük grafiğe döneceğiz. Çünkü orada bir formasyonumuz var. Ona bakacağız. Burada bir toba formasyonumuz var dedik. Gördüğünüz gibi şöyle çizelim. Toba formasyon hedefine tam olarak gelmiş, hatta üstüne dahi çıkmış. Gördüğünüz gibi toba formasyon hedefine kadar gelmiş ve oradan bir düzeltme ile aşağı yukarı hareketler yapmış.
Daha sonra ne var dedik? Burada bir çanağımız var dedik. Şurada çizmiştik daha önce. Şu beyazla gördüğünüz. Hatta şurayı şöyle kaldıralım. Şöyle çizdiğimizde aynı şekilde bu çanak kulp formasyonu ve tobo formasyonları hedefine tam olarak gelmiş. Onun da hedefi burası. Ortalama zaten buraya geleceğini daha önceleri bize teknik analiz söylemiş. Hatta şurası şöyle dursun. Bizim hedeflerimiz gelmiş. Çünkü hedeflerin geldiği noktalarda aynı şekilde destek ve direnç noktaları olarak şöyle biraz daha aşağı baktığımızda günlük grafiğimizi açalım. Burada da aynı şekilde bir tobo formasyonu oluşmuş. Gördüğünüz gibi teknik analiz bu hissede, büyük hisselerde özellikle çok güzel çalışıyor. Şurada da aynı şekilde sol omuz baş, sağ omuz yükselen tobo dediğimiz olay ve hedefini 2'ye 3'e kadar katlamış. Biz her zaman ne diyoruz? Tobo formasyonları, çanak kulp formasyonları kendisini 2'ye 3'e katlayabiliyor. Şimdi şöyle baktığımızda daha sonra burada ne var? Bir çanak kulp formasyonumuz var. Orada da aynı şekilde bir yükseliş olmuş. Şöyle hemen çizelim. Burada size teknik analizin ne kadar güzel çalıştığını göstermeye çalışıyorum. Şu şekilde bir çanak kulp formasyonumuz var. Tabii biz bu verilerin, bu bilgileri nereden alıyoruz? Yani yüksek potansiyelleri, verdiğimiz hedefleri nereden buluyoruz? Tabii ki teknik analizle. Teknik analiz olmazsa bir hissenin nereye gideceğini, nereden düşeceğini, nereye kadar düşebileceğini, yükseldiği zaman ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli olduğunu, düşeceği zaman nerelere kadar düşebileceğini bilemeyiz. Onun için teknik analizi kullanıyoruz. Sıfırdan zirveye kadar teknik analiz kursumuz var. Öğrenmek isteyenler olursa bu videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut. Oraya linki koyuyoruz. Siz o linki tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda gördüğünüz gibi bütün bilgiler mevcut. Sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz eğitimi. Siz bu kursu aldığınız zaman yatırım yapmayı öğreniyorsunuz. Portföy oluşturmayı öğreniyorsunuz. Hangi hisselerin alınıp alınmaması gerektiğini veya altcoin, dolar nereden alıp nereden satılması gerektiğini hepsini öğreniyorsunuz. Dolayısıyla bu işlerde profesyonel oluyorsunuz. Onun için benden veya başkasından mutlaka teknik analiz öğrenmenizi her zaman size tavsiye ediyorum. Bizden almak isterseniz de dediğim gibi videonun açıklama bölümüne kursun linkini koyacağım. 1300 TL'den 500 TL'ye indirdik. Satın almak isteyenler bilgisayar üzerinden almak üzere satın alabilirler. Bilgisayar üzerinden satın aldığınız zaman vergi daha az oluyor. Onun için oradan almanız benim için daha iyi. Siz gene aynı şekilde ücret neyse onu ödüyorsunuz. O da aynı şekilde hedefini 2'ye katlamış durumda. Daha sonra şöyle geldiğimizde aynı şekilde şu an oluşan bir hareket var. Bir çanak kulp formasyonu var ve bir yükselen üçgen var. Şöyle hemen çizelim onu da sizin için. Şurada tepeleri şuradan birleştiriyoruz. Burası bizim çanağımız, burası bizim kulpumuz. Hatta burada bile bir çanak kulp formasyonu var. Şöyle yanaştıralım. Şurası bizim çanağımız. Büyük çanağın kulpu aynı şekilde bir çanak oluşturmuş. Onun kenarında da şöyle hemen tam yanında bir kulp formasyonu var. Gördüğünüz gibi şurada işaretlediğimiz bir kulp var ve onun hemen yan tarafında bir çanak var. Çanak kulp formasyonu şurada var. Fakat aynı şekilde 3 tane yan yana güzel çanak kulp formasyonu oluşturmuş. Daha da grafiği küçültürsek belki en sağdaki çanağında kulpu vardır. Fakat çok detaylandırmaya gerek yok. Burada güzel bir oluşum var. Ayrıca şurada şöyle grafiği küçültelim. Gördüğünüz gibi burada ayrıca bir üçgen formasyonu da var. Yükselen bir üçgen formasyonu var. Üçgen formasyonu ve çanak kulp formasyonları yukarıya kırılmış durumda. Hedef neresiymiş? Daha doğrusu destek neresiymiş? 27 TL civarları. Şurayı hemen kaldıralım istiyorum. Şu şekilde. Net olarak çizelim ki sıkıntı yaşamayalım. Şurada hemen çizdik. Gördüğünüz gibi burada bir çanak kulp formasyonu ayrıca bir yükselen üçgen formasyonumuz mevcut. Peki bundan sonra nasıl olacak? Nereye kadar bir yükseliş beklenebilir? Çanak kulp formasyonu ve üçgen formasyonu hedefleri neresi? Onu sizinle paylaşalım. Hatta şöyle akılda kalsın diye de çanak kulp formasyonlarımızı şu şekilde çizmiş olalım. Evet, gördüğünüz gibi neredeyse simetrik bir yapı var burada. Peki hedef neresidir? Onu sizinle paylaşalım hemen. Tabii ki hedef bellidir. Neresi? Şöyle çanak boyu kadar şöyle bir çizgi alıyoruz ve kulpun kırılım noktası yani direnç noktasına kadar getiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi buraya kadar bir beklentimiz olabilir kısa vade için.
Fakat şartımız nedir? Şartımız 27 TL. Şöyle hemen emin olalım bundan. Desteğimizden emin olalım. 28 TL üstünde kaldığı sürece hedefimiz 60 TL olacaktır. Gördüğünüz gibi bu da %110'luk bir yükselişe tekabül ediyor. Bir yükseliş potansiyeline tekabül ediyor daha doğrusu. Çoğunuzun kısa vadeci olduğunu bildiğim için bu şekilde hisseleri bulup değerlendirebilirsiniz anlamında bu videoyu paylaşmak istedim. Ama ben daha uzun vadeli beklemek istiyorum diyorsanız da sizin bileceğiniz iş, veya ben almak istiyorum alacağım diyorsanız da aynı şekilde sizin bileceğiniz iş. Kesinlikle al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece size teknik analizin gücünü göstermek istedim. 28 TL üstünde kaldığı sürece 60 TL formasyon hedefi olacaktır. Tabi formasyonu ikiye de katlayabilir. Ona gerek yok. Sadece buraya kadar %100'lük bir yükseliş bana göre en azından seçime kadar makul bir yükseliş ve makul bir kazanç olacaktır. Elinizde olan hisse senetlerini ve altcoin'leri yorum bölümüne yazın. Analizini yapıp sizinle paylaşacağız. Bu şekildeki videoları kaçırmamak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalımızın katıl butonu açıldı. Kanalımıza üye olup bize desteklerinizi verebilirsiniz yaptığımız analizlere karşı. Ayrıca birçok ayrıcalıktan yararlanmak istiyorsanız da gene kanalımıza üye olun. Birçok konuda faydalanacaksınız. İleride size özel eğitim videoları paylaşacağız, analiz videoları paylaşacağız. Canlı yayında sorularınıza cevap vereceğiz. Hatta ileride tabii ki üyelik seviyenize göre bana ulaşıp canlı bir şekilde sosyal medyada bağlantı kurup detaylı destek alabileceksiniz. Katıl butonuna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi ay rozetleri var burada. İşte en düşüğü ilk ayınki mavi, daha sonra mora kadar 48 aylık rozete kadar gidiyor. Ve burada yazılan birçok ayrıcalıktan yararlanıyorsunuz. Katıl butonu ile ilgili videoyu da sağ üst köşeye koyacağım videonun sonunda, oradan izleyebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar, sonraki videolarda görüşmek üzere.